Hepsi oyunmuş Asuman ya. Hepsi oyunmuş ya. Ben inanamıyorum. Aklım almıyor benim. Ya tamam, çok zor bir şey yaşıyorsun anlıyorum da bu kadar üzülme ya. Ne yapayım? Elimde değil. Ya, dünyam başıma yıkıldı resmen. Artık benim dayanacak gücüm kalmadı. Ya kendini düşünmüyorsan karnındaki bebeği düşün. Yapma böyle. Hadi şundan 2 yudum iç de kendine gelesin, toparlarsın biraz. İstemiyorum. Hadi iç. Al. Peki şimdi ne olacak? Yani mal, mülk falan. Hani Serdar'ın idaresinde değil miydi onlar? Ha beni yanlış anlama, ben tamamıyla yani hani bebek açısından sordum. Hani sonuçta çocuk büyütmek de çok kolay bir şey değil yani. O kadar kolay değil. Yani Necdet'in mal varlığında koca bir payım var. Ona kimse dokunamaz. Ben sadece aylardır bir yalanın içinde yaşıyor olmayı hazmedemiyorum, anladın mı? Bugün Muzaffer Bey'le görüştüm. Öyle mi? Var mıymış bir gelişme? Yani çok bir detay vermedi ama sürecin bayağı olumlu gittiğini söylüyor. Hadi inşallah kızım. Yok, ben inanıyorum Muzaffer Bey'e. Yani en kısa sürede çıkaracaktır Selim'i. Anneciğim, siz de iyi ki şu kredi işini halledebildiniz. Ay ya o para olmasaydı şimdi kara kara düşünüyor olurduk. Arkadaşlarım masa örtülerini çok beğendiler, biliyor musunuz? Ya öyle mi? Evet, öğretmenim de çok beğendi. Çok teşekkür etti. Size afiyet olsun. Anne ne oldu? Ben odama çıkıp biraz dinleneceğim kızım. Ama Aliye teyze hiçbir şey yemediniz ki. Aç değilim kızım. Siz yiyin. Ben de geleyim. Otur kızım otur. Ben giderim. Allah Allah. Ne oldu ki şimdi? Bilmiyorum ki. Hayatım hoş geldin. Ben de bütün gün seni düşündüm. Vallahi kocamı özledim ya. Ben kocamı özledim diyorum, sen hiçbir şey demeden içeri mi gidiyorsun? Ya Asu ne saçmalıyorsun ya? Bırak içeriden bir şey alacağım. Ne arıyor bu burada? Şşt, sessiz ol, uyanacak ya. Dalga mı geçiyorsun sen benimle Asuman? Hayatım bak gel biz odamıza geçelim, orada konuşalım, tamam mı? Hadi. Benim ne düşündüğümün ne dediğimin senin için önemi yok değil mi? Ya
Olur mu hiç öyle şey Allah aşkına? Ne olur bağırma. Hadi gel odamıza geçelim, orada konuşalım. Ne demek oluyor bu şimdi? Ha? Ne demek bu şimdi ya? Bir de bağırma uyandıracaksın falan diyorsun. Delirteceksin mi kızım sen beni? Ama Aması maması yok Asuman. Sen yalan söylemekten bıkmadın ama ben senin yalanlarından bıktım. Duyuyor musun? ya aşk olsun ya. Kadın perişan kapıma dayandı. Ben de çeviremedim. Üstelik hamile. Hamile mi? Bu da yeni yalanın mı? Ya yalan falan değil. Vallahi hamile. Asu, ne olursa olsun. Ya daha biz yeni kavga etmedik mi bu kadın yüzünden seninle, ha? 3 kuruş para için değer mi ya? Ya para falan değil, anlamıyorsun bak. Perişan kapıma dayandı, ben de geri çeviremedim. Kocasıyla kavga etmiş. Gidecek hiçbir yeri yokmuş. Ne yapsaydım yani? Söylediklerinin hiçbirine inanmıyorum Asuman. Duyuyor musun beni? Şimdi gidiyorsun, derhal o kadını kaldırıyorsun ve evine gönderiyorsun. Hemen. Özür dilerim ama ben böyle bir şey yapamam. Ben senin kadar vicdansız değilim Erkut. Ben mi vicdansızım? Şimdi de üste mi çıkıyorsun Asuman? Hayır, sadece onu gönderemem diyorum. Gönderemezsin, öyle mi? Peki. O zaman ben gidiyorum. Hayır. Saçmalama, nereye gidiyorsun? Asu, o kadını gönderiyor musun, göndermiyor musun? Sana soruyorum Asuman. Yazıklar olsun sana. Hayatım deme öyle ya. Hadi geç otur konuşalım lütfen. Konuşacak bir şey yok Asuman. Sen kararını çoktan vermişsin. Gidiyorum ben. Allah kahretsin ya. Ay, bu ses neydi ya? Asuman. Asuman ne oluyor? Yok bir şey. Yat sen. Uyumana devam et. Peki. İyi geceler. Bu gerçeği Zeynep'lerden nasıl saklayacağım ki? Anne, şimdi biz nereye gideceğiz? Bilmiyorum kızım, babaannene sor. Şimdi biz evsiz mi kaldık? Evet. Evsiz kaldık. Hem de kim yüzünden biliyor musun? Selim. Bunu bize yapmayacaktın anne. Ben ne yaptıysam sizin için yaptım. Ben dedim. Eğer krediyi ödeyemezsek evi elimizden alırlar dedim. Yavrum, evladım. Ben böyle olsun ister miydim? Hiç boşuna ağlayıp sızlanma anne. Başımıza gelen her şeyin sorumlusu sensin. İnanamıyorum ya. Gidecek bir evimiz bile yok. Kendim için değil, sizin için yaptım. Keşke yapmasaydın. Keşke bıraksaydın da ben hapiste kalsaydım. Sizin için yaptım. Sizin için yaptım evladım. Kendim için değil, hepimiz için. Hepimiz için yavrum. Kendim için değil, hepimiz için, hepimiz için. Allah'ım çok şükür. Evdeyim. Evimdeyim. Hayır. Hayır olsun.
Allah'ım sen günümüzü hayırlara çıkar. Sen evlatlarımı koru ya Rabbim. Oh. Ay, yüreğim daralıyor. İçimdeki bu sıkıntı nedir böyle? Zaten uzun zamandır hayır yapmadım. Bir kurban mı kessem? Başımın gözümün sadakasına. Evet. Bir kurban keseyim. Oh. Allah'ım sen evlatlarımı koru ya Rabbim. Sen onları koru ya Rabbim. Oh. Çok şükür. Çok şükür ya Rabbim. Bunlar gizli fermuar olacaktı. Cık, hay Allah. Kızlar, bunların fermuarları yanlış dikilmiş. Nasıl yanlış dikilmiş? Gizli fermuar olacaktı, dıştan dikilmiş. Hakikaten. Kim dikti bunları? Söylesenize kim dikti? Suna? Abla ben daha doğru düzgün overlock çekemiyorum. Ne anlarım fermuar dikmekten? Yardım edeyim diyordun sabah. Ettim. Şükriye ablanın elindeki partiyi ütüledim. Hem sen bana diyorsun ama daha sabah demiyor muydun azıcık incelsem de şu elbiselerden birinin içine girsem diye? Demek ki sen diktin. Kız! Sen ne ara böyle dillendin? Bak bakayım şurada kaç çeşit elbise var. Hem ben onlara mı dedim? Melek, 2 dakika bakar mısın? Ne oldu? Hayırdır? Bu fermuarlar yanlış dikilmiş. Gülay Sunay'a sen diktin diyor, o da ben dikmedim diyor. Yani biz işin içinden çıkamadık. Ya abla iki gözüm önüme aksın ben onlara elimi bile sürmedim. Hem daha ütüye bile almadım ki onları. Gülay. Ya canım bunların gene uçlarını içe dönük dikmişsin. Yani konuşmuştuk ya müşteri böyle beğenmiyor demiştik. Aşk olsun yani Gülay. Burada kıza boşuna suç atıyorsun ya. Aman iyi tamam ben diktim oldu mu? Aysel öyle suçlular gibi sorunca. Tamam canım bakmayın öyle. Yanlış anlamışım işte. Gizli fermuar olacağını bilsem öyle dikerdim herhalde. Tamam tartışmayalım şimdi. Adamlar 2 saat sonra gelecek. Ne yapacağız? Cevahir Bey canımızı okuyacak. Ay, merak etmeyin öyle bir şey olmayacak. Yetiştireceğiz bir şekilde. Nasıl olacak peki o? Şimdi şöyle yapalım. Herkes bir elindeki işi bıraksın önce tamam mı? Önceliğimizi bunlara verelim. Yani kişi başı 20 elbise falan alsa 2 saate yetiştiririz herhalde. Ay vallahi helal olsun Melek. Ne cevher çıktın sen de be. Sağ ol. Hadi başlayalım bir an önce kızlar yetiştirmemiz lazım hadi. Hadi çıkar da serelim örtüleri. Düzenlemedin mi, getirmedin mi yoksa? Nerede örtüler? Berin, nerede örtülerimiz? Ya bir durun, öğretmen gelecek şimdi. Oturun yerinize. Kızmasın sonra. Örtüler nerede? Şşş, sessiz ol. Ne yapayım? Söyleyemedim anneme. Çantamda hala. Bak sakın birine söyleme. Ya tamam söylemem. Bunu yemek istiyorsan susacaksın. Ya tamam. Kimseye söyleme. Söz mü? Ya söz. Arkadaş sözü. Bana ver istersen. Ben annemi veririm, onu diker. Eskisi gibi yapar. Hem bir yarısını geri getiririm. Dalga mı geçiyorsun benimle? Yok. Tamam o zaman. Okul çıkışı veririm. Tamam.
Vallahi Melek sen olmasaydın bu işleri hayatta toparlayamazdık. Ay Bahriye abla canımızda okurdu vallahi. Ya olur mu öyle şey? Hep birlikte üstesinden geldik işte. Ay hiç mütevazi olmaya çalışma. Sen olmasaydın toparlanmazdı bu işler. Ne oldu? Aysel ya ben Ay söylesene ne oldu? Korkutma beni. işi bırakmaya karar verdim Aysel. Ne? Neden ama? Veysel'le Cevahir Bey arasında olanlar yüzünden. Ya iyi de bu onların meselesi sonuçta. Yani seni ilgilendiren bir durum yok ki. Yok. Yani Cevahir Bey'in Veysel'le Tülay'ı yaptıkları hiç yenilir yutulur şeyler değil. Ya doğru söylüyorsun da Melek. Ya sonuçta bu onların arasındaki bir şey. Ya bak Melek. Ya bak salim kafayla düşün. Eminim vazgeçeceksin. Benim kararım kesin Aysel. Evet Aliye Hanım. Arzu ettiğiniz gibi kurbanı kesip ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Oh çok şükür. Sağ olun. Allah kabul etsin efendim. Benden başka bir isteğiniz, arzunuz var mı efendim? Yok. Çok teşekkür ediyorum. Peki. Ben de işlerime bakayım efendim. İyi günler, hoşça kalın. Adağınız mı vardı Aliye teyze? Evet kızım. Allah kabul etsin. Sağ ol yavrum. Sağ ol. Yavuz. Hoş geldiniz Ümit Bey. Merhaba. Serdar Bey odasında mı? Ben de şimdi muhasebe dosyalarını götürmek için uğradım ama yoktu. Henüz gelmemiş. Benim yapabileceğim bir şey varsa... Ha yok sağ ol. Birkaç evrak işi vardı da kendim hallederim. Peki kolay gelsin. Buna mecburum Serdar. Önce şunu bir açalım bakalım. Sonradan pişman olacağım bir karar verme Melek. İçim hiç rahat değil Aysel. Ya böyle kendimi ikiyüzlü gibi hissediyorum. Anlıyorum da... Ya hem Cevahir Bey senin Veysel'le önceden evli olduğunu bile bilmiyor ki. Ya bilse de bilmese de ne fark eder ki? Ya benim huzurum kaçtı bir kere. Kolay gelsin birader. Eyvallah, sağ olasın. Ne haber, ne var yok? Vallahi ne olsun işte, iş güç devam. Çalış. Ya Allah çalışmaktan geri koymasın. Ya kardeşim, neler oldu bir bilsen ya. Bu şerefsiz Cevahir midir nedir var ya. Geçen yolda karşılaştık. Sokağın ortasında benim hanıma bir ton laf etti. Ben de üstüne yürüdüm tabii. Bu bıçak çekti manyak ya. Bıçak çekti. Ya güya benim gözümü korkutacak. Neyse. Daldım ben buna şimdi. Elinde bıçak sallıyor bilmem ne falan. Kıvırdım kolunu, bıçağı elimden aldım. Hani tam boğuşuyorken falan ben istemeyerek bunu yaralamışım ya. Ya daha dün çıktım nezarethaneden. Vallahi büyük geçmiş olsun Veysel. Eyvallah kardeş, eyvallah. Aman sen de dikkat et. Ya Aysel canım şunu bir saniye alsana, ben hemen geliyorum. bir de biliyor musun Allah mı gönderdi, kim gönderdi? Bir avukat geldi, 10 numara savunma yaptı. Vallahi onun sayesinde şimdilik yırttık ha. Veysel geçmiş olsun. Tülay'dan aldım haberini. Sağ ol Melek, sağ ol.
Ya vallahi hepsi İlker Bey sayesinde oldu ha. Öyle güzel bir savunma yaptı ki vallahi sayesinde çıktım işte. İlker Bey mi, o da kim? Benim avukatım ya. Avukat mı tuttun? Yok. Ben tutmadım. Bir dostumuz ayarlamış ama sorma bana kim diye, ben de bilmiyorum. Sır. Devlet sırrı. İşte ben de Yusuf kardeşi böyle bir uyarmaya geldim. Dikkatli olsun diye. Yani şakası yok. Bu adam manyak. Yani her an her şeyi yapabilir. Fazla bulaşmamak lazım. Hani bizi de bir arada gördü falan ya. İyice delilenir şimdi. Aman ha. Aman dikkat et kardeşim. Lan sen hangi yüzle geliyorsun lan buraya? Yapma ya. Sana mı soracaktım lan? Lan içeriden çıktım diye sevinme. Senin cezanı kendi ellerimle keseceğim lan. Sen bir kal bakayım yerinde, kal. Bak. Bozacının şahidi şıracı. Yok. Şöyle diyeyim. Çeyizcinin şahidi kitapçı. Lan 3 kuruşluk adamlar bana kafa mı tutuyorsunuz lan? Cevahir Bey, bakın tatsız bir hadise yaşanmış, çözülmüş. Uzatmayın daha fazla lütfen. Tatsız bir hadise demek ha? Lan bu şerefsiz resmen beni bıçakladı be. Ya siz de onun eşine laf etmişsiniz. Bir de üstüne bıçak çekmişsiniz. Demek sen de onlardan tarafsın ha? Şuraya bak ya. Benim çalışanım düşmanımı bana savunuyor. Vay anasını be. Melek Hanım, siz bu işe karışmayın lütfen. Siz resmen çete olmuşsunuz. Melek Hanım. İşin düşünce ayağıma gelip izin istemesini biliyorsun ama. Merak etmeyin, bir daha öyle bir şey olmayacak. Çünkü ben işi bırakıyorum. O zaman sana şu kadarını söyleyeyim. Sen bırakmıyorsun. Ben seni kovuyorum. Şuraya bak lan. Gelip geçmiş olsun diyecek yere düşmanımla bir olmuş bana kafa tutuyorsun. Ama bu burada bitmedi. Hepinize tek tek bunun hesabını soracağım lan. Şu utanmazlara bak. Anasının gözü olmuş lan hepsi. Geçmiş olsun Cevahir Bey. Ay çok üzüldük Cevahir Bey. Sağ olun. İyi misiniz? İyiyim. Uzatmayın. Allah korumuş vallahi, ya daha kötüsü olsaydı? Ya tamam uzatmayın. Bunlar fasafiso işte. Yeni çay demledim Cevahir Bey. Bir bardak getireyim mi? İçer misiniz? İstemem. Sağ ol. Siz işlerden haber verin. Var mı bir aksaklık? Her şey yolunda Cevahir Bey, merak etmeyin. Yeni siparişleri teslim ettik, gönderdik. Dün de yeni bir parti gelmişti ama o da yarına bitmiş olur. İyi. Bahriye boşlamamış demek buraları. Bahriye mi? Ha. Bahriye abla kaç gündür hiç uğramadı ki. Yok vallahi, yani Melek her şeyi yoluna koydu. Bahriye ablanın yokluğunu hiç aratmadı. Yavuz, Buyurun Ümit Bey. ben evrakları inceledim. İşim bitti. Ama Serdar Bey'in imzasına ihtiyacım var. Arayıp acil şirkete gelmesini söyler misin? Tabii Ümit Bey. Ben hemen ileteyim kendisine. Sağ ol. Kolay gelsin. Hay Allah ya. Bizim yüzümüzden olan sana oldu, iyi mi? Ya yok, ben işi bırakacaktım zaten. Çıkıştın filan ya. Bak bu herif sana da diş biliyordur ha. Hiçbir şey yapamaz o bana. Tam bela ya. Tam bela. Bak ben söylemiş olayım. Bu herif tek tek hepimizin başına bela olacak. Ya epey de vakit geçti ha. Ben gideyim Melek. Gel geçerken seni de bırakayım. Böyle tek başına gitme. Yok, gerek yok. Ben Elif'i okuldan alacağım zaten, onunla dönerim. Okula bırakayım o zaman. Yok ya, yakın ya. Öyle yürür giderim işte. İyi madem. Sen bilirsin. Dikkat et ama ha. Tamam. Gideyim ben zaten. Görüşürüz. Yusuf kardeş, görüşürüz. Hadi sen de dikkat et. Eyvallah, sağ olasın.
Sıra son vurucu hamleyi yapmaya geldi. Alo. Mali polis mi? Bir ihbarda bulunacaktım da. Gülay, gömlekleri hazır ettim koydum buraya. İliklerini açıver. Aa, şaşırdın herhalde sen. Ben niye açıyormuşum? Ben mi açayım Gülay? Daha dünya kadar işim var. Benim işim yok sanki. Daha ak yıldızların örtülerini ütüleyeceğim. İyi ki bir şey rica ettik. Rica etmiyorsun ki, buyuruyorsun resmen. Sanki benim işimmiş gibi. Benim işim mi? İlik açmak. Hanımlar, ne oluyor yine? Şükriye kendi işini bana yıkmaya çalışıyor Cevahir Bey. Olan o. Allah Allah, üstüme iyilik sağlık. İlik açmak benim işim mi Gülay? Ya benim işim mi peki? Benim işim mi sanki? Mesai bitimine kadar ucundan tutsan eline mi yapışır? Daha ütü yapacağım diyorum sana Şükriye. Ya. Tamam ne? Bağırışıp durmayın. Daha önce kim koyuyordu bu işleri sıraya? Melek. Bahriye abla yokken hiç karışıklık çıkmamıştı. Melek varken de her şey tıkır tıkır işliyordu vallahi. Kimse kimseden de böyle iş buyurmuyordu ama. Ne yaptım lan ben? Bakın memur bey, ben bu şirketin muhasebecisiyim. Benim bir şeyden haberim yok. Allah Allah. Ne oluyor burada böyle? Heh, şirket sahibi de geldi işte. Ne oluyor burada memur bey? Bir problem mi var? Serdar Acar siz misiniz? Evet, benim. Bizimle karakola geliyorsunuz. İyi de neden? Dolandırıcılık suçundan tutuklusunuz. Ne? Melek Hanım. Ben özür dilerim. Yani hastaneden yeni çıktım. Sinirlerim biraz bozuktu. İstemeden de olsa öyle ters ters laflar ettim. O herifi de görünce cinlerim tepeme çıktı. Yoksa senin gibi başarılı, işine sadık bir çalışanı hangi patron yanında istemez? Ya Melek Hanım yapma ama böyle. Ya, sonuçta kaç aylık hukukumuz var. Aynı yerden ekmek yiyoruz. Ya, arada olur böyle yanlış anlaşılmalar. Benim kararım kesin. Ya, Melek Hanım, tamam. Hata ettim, kabul. Özür de diledim. Böyle boş boş özür dilenmeyeceğini de biliyorum. O yüzden sana bir teklifim var. Atölyeye gel, ustabaşı ol. İşleri yönet. Maaşın da 2 katı. Ne dersin? Anne, hadi geç kaldım. Anneciğim ya, özür dilerim. Alarm nasıl duymadım anlamadım ki. Önemli değil anne. Öğretmenim gelmemiştir, belki yetişirsin anneciğim. Bunları da unutma. Girince de özür dile, tamam mı öğretmeninden? Hadi Allah zihin açıklığı versin. Sağ ol anne. Günaydın çocuklar. Oturabilirsiniz. Beril'cim.
Örtüleri tamir edebildin mi? Öğretmenim ben... Evet. Gir. Özür dilerim öğretmenim geç kaldığım için. Önemli değil Elif'ciğim, geç yerine. Evet Bericim, örtüler. Hadi getirdiysen serelim örtüleri. Öğretmenim ben de örtüler. Beril okula gelirken bahçede örtüleri unutmuş da ben de okula getirdim. İyi yaptın. Alayım mı onları? Tamam öğretmenim. Aferin ikinize kızlar. Beril'cim teşekkür ederiz sana da. Cevahir Bey atölyeye gelmemiştir inşallah. Ya dünden sonra karşılaşmasak çok iyi olur. Atölyeye gel. Ustabaşı ol. İşleri yönet. Maaşın da 2 katı. Ne dersin? Söylediğiniz onca laftan sonra sırf maaşım 2'ye katlandı diye geri döneceğimi falan mı zannettiniz? Beni hiç tanımadınız mı siz ya? Ay hiç tanımamışsınız. Ben sadece para için mi dedim? Ya gel ustabaşı ol dedim. Terfi verdim, terfi. Ben ne diyorum, siz hala ne diyorsunuz ya? Yani Yani size işe dönmüyorum Cevahir Bey. Eşyalarımı alsam bari ya. Dün ben de telefonda konuştum. Cevahir Bey'le sahafta karşılaşmışlar. Cevahir Bey'i bıçaklayan adam var ya, o da oradaymış. Ay kavga falan çıkmamıştır inşallah. Ay yok. Cevahir Bey sen benim düşmanımı nasıl savunuyorsun falan diye Melek'e yükselmiş. Melek de sinirlenip işi bırakmış. Ya ne diyorsun? Ay dur canım, dahası da var. Sonra Cevahir Bey atölyeye gelip Melek'in işleri tıkır tıkır işlettiğini görünce gidip özür dilemiş. Ne olur kal demiş. Hatta gel ustabaşı yapayım seni demiş. Ne demiş? Yok artık. Kabul etmiş mi peki? Hayır tabii ki etmemiş. Ay şimdi Melek abla bir daha gelmeyecek mi yani buraya? Yapamayacağını bile bile niye gelsin ki? Hem o kim, ustabaşılık kim ayol? Günaydın. Günaydın Melek abla. Melek? Ya seni bir daha hiç göremeyeceğim sandım. Oo Melek Hanım. Geldin demek. Hiç gelmeyeceksin sandım. Teklifimi kabul ettin demek. Güzel. Siz beni yanlış anladınız Cevahir Bey. Teklifinizi kabul ettiğim falan yok. İyi ama Cevahir Bey ben çalışmaya gelmedim. Sadece eşyalarımı almaya geldim. Bana mı getirdin? Çok teşekkür ederim ama gerek yoktu. Ben alırdım. Olsun, senin yaptığın iyilikten sonra bu da bir şey mi? Ne? Ne yapmışım ki ben? Bugün herkes Beril'i nasıl kurtardığını konuşuyor. Teşekkür ederim ama ben olsam öğretmene söylerdim. Örtüleri tamir etmek onun göreviydi sonuçta. Bir de bizi kandırıyor anneme verdim diye. Meğersem senin annen düzeltmiş hepsini. Sen nereden biliyorsun? Sabah Mert annenden poşeti alırken görmüş. Ama kimseye söyleme, aramızda kalsın. Olur mu? Başka kimseye söyle. Taylan! Tek kale maça var mısın? Olur. Kimle kim? Tolga ile kapışacağız. Tamam. Yalancı! Sen söyledin Mert'e değil mi? Bilerek yaptın her şeyi. Hayır Beril.
Ben söylemedim Mert'e. O kendisi görmüş. Beni rezil etmek için yaptın. Gerçekten haberim yoktu Beri. Sen iyi biri falan değilsin. Beni kandıramazsın. Görürsün sen. Ya Melek, ya ne olur acele karar verme. Ya biraz daha düşün. Ya bak Cevahir Bey de gitme kal diyor işte. Ya daha ne istiyorsun lütfen? Aysel'cim, ya anlatmıştım ya sana derdim. Burada kalırsam huzurum falan olmayacak benim. Ya ne güzel birbirimize de alışmıştık. Pire için yorgan yakma ne olur. Aysel yapma böyle. Abla ne olur gitme, bırakma bizi. Ya kızlar, siz böyle söyleyince sanki yanlış bir şey yapıyormuşum gibi oluyorum. Ne olur bari siz yapmayın. Ya Melek hakikaten gideceksin mi? Ne yani? Ya sonradan falan geldin ama sevdik biz seni. Ben de sizi. Ama böyle olması gerekiyormuş, ne yapalım? Ay iyice dramaya bağladınız hepiniz. Televizyonlarda böyle acıklı sahne görmedim ayol. Of! Ya Melek ne olur biraz daha düşün ha. Ulan bunca yıllık patronum. Beni şöyle seven olmadı şerefsiz. Melek Hanım bak kimse istemiyor senin gitmeni. Hadi beni geçtim. Bu kadıncağızlara acı be. Ha? Hem ben bu saatten sonra ustabaşıyı nereden bulacağım? Bahriye'yi mi getireyim? Aman deyin Cevahir Bey lütfen. Hadi Melek ne olur nazlanma. Bak ne diyor arkadaşın? Gitme. Abla hadi ne olur kal. İyi, peki madem. Sizin dediğiniz gibi olsun. Hoş geldin. Hoş buldum. Tata. O ne? Ne oluyor? Küçük bir kutlama yapıyoruz. Nasıl yani? Neyin kutlaması? Sence? Yoksa düşündüğüm şey mi? Aynen öyle. Düşündüğün şey. Serdar hapsi boyladı. Ve başı büyük belada. Sen harikasın. İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Arkadaşlar, bakın birazdan öğretmenler zili çalacak. Yerlerinize geçer misiniz? Daha çalmadı ama hala teneffüsteyiz. Değil mi arkadaşlar? Evet, Beril haklı. Daha ders zili çalmadı ki. Gördün mü? Çok istiyorsan sen otur. İstiyorsan konuşanları yaz tahtaya. Ben bunu yapmayacağım. Arkadaşlar lütfen susun. Bakın teneffüs bitti. Bakın kimse adını yazmak istemiyorum. Ceza alırsanız çok üzülürüm. Ne biçim başkansın sen ya? Arkadaşlar böyle başkan mı olur? Korkak ikizle. Lütfen yerine oturur musun? Arkadaşlar siz de lütfen yerlerinize oturur musunuz? Oturmazsam ne olur? Beni de mi yazarsın? Yaz. Hatta ilk önce beni yaz. Sunacığım, bu lacivertler bitince beyazları devam et istersen. Tamam abla. Kolay gelsin Şükriye. Sağ ol Melek. Ay ne inatçı çıktı şu makinede ya. Bunun arkasını çevirip dik istersen bir de.
Niye ki? Ya bu ağır kumaş ya. Bu şekilde ip çeker, yavaşlatır seni. Arkasını çevirip dikersen defo vermez. Daha da hızlı yürür makine. Aa, hakikaten Melek. Ay ne cevval çıktın sen de ya. Sağ ol. Yüz vermesene şuna be. Gösterdiği de bir şey olsa bari. Haspal. Sonra da arayıp mali polise ihbar ettim işte. Hala inanamıyorum. Ben sadece vatandaşlık görevimi yaptım. Kim olsa aynısını yapardı. Yani bu düzenbazlığa göz yumacak değilim herhalde, değil mi? Sana gerçekten inanamıyorum. Daha dün konuştuk. Bugün Serdar içeride. O anki surat ifadesini görmek için neler verirdim. Eğer sen şu paravan şirketi olayından bahsetmeseydin işler bu kadar hızlı yürümezdi. Asıl sen olmasaydın ben Serdar'dan bu kadar çabuk kurtulamazdım. Hala nasıl yaptığını anlamıyorum. Ama iyi ki varsın Ümit. İyi ki karşıma çıktın. Aslında abartılacak bir şey yok. Benim için çocuk oyuncağı. Evet öyleymiş. Sanki elinde sihirli bir değnek var. Dünya varmış ya. Uzun zamandan beri kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Bu kadar mutlu, huzurlu. Gonca'dan da kurtulduk. Artık uzun süre buraya uğramaz. Şimdi başını dertten kaldıramıyordur. O zaman Serdar'dan kurtulmamıza. Serdar'dan kurtulmamız. Al bakalım iç. Ben su istemedim ki. Ama doktor bol bol su tüketmen gerektiğini söyledi ya. İç işte. Tamam. Sağ ol. Ya Asuman. Aslında benim canım ne çekti biliyor musun? Ne? Pizza. Pizza mı? Ya böyle kokusu burnuma gelip gidiyor. Alınca böyle kaşarı uzayacak, kenarı böyle çıtır çıtır olacak. Ay söylesek mi? Ha, senin bayağı canın çekti yani. Ay hem de nasıl? Bir an evvel sipariş verelim. Miden kazındıysa ben hemen hazırlayayım bir şeyler. Ya sen benim dediğimi yapsana. 2 tane büyük boy söyle. Yanına tatlı da söyle. Ya olurdu da... Asuman, ne öyle gakkuk edip duruyorsun? Ya yemezsem çatlarım diyorum, anlamıyor musun? Hayret bir şey ya. Ya ondan değil. Evde hiç para yok da o yüzden. Ha. Tamam, dur bekle. Al bakalım. Benim kartım ne dersin? Ha. Tamam o zaman içecek falan da söyleyelim ya. Tamam söyle ama acele et bak. Vallahi canım çekti, dayanamıyorum diyorum. Ay tamam. Sanki tatlı bir rüyadayım. Her şey gerçek olamayacak kadar güzel gidiyor. Daha da iyi olacak. Merak etme. İstediğim her şeye yavaş yavaş sahip oluyorum. Şimdi sıra Emiroğulları'nda. Kredi taksitleri yaklaştığında daha da köşeye sıkışacaklar. Selim de içeriden çıkamayacak. Orada işler çok daha kolay. Artık sıra diye bir şey de yok. Da beni düşündüren bir konu var. Ne? Bu krediden gelen ödeme. Evet. Onu da ellerinden almamız lazım. Bende bir şey var sandım. Takma kafana. Onunla ilgili de bir planım var. Sen gerçek misin? Neden? Sürekli beni şaşırtmayı başarıyorsun da ondan. Geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar içimde.
çare hüzün tükenip